Merhaba arkadaşlar. Bu çalışmamızdaki amacımız EMCO operatör panellerindeki bir projeyi diğer operatör panellerine kopyalamak. Bu işlemi bir flash bellek, USB bellek aracılığıyla nasıl yapabileceğimizi göreceğiz. Projemiz HMI'de yüklü olabilir ya da bilgisayarımızda olabilir. Her iki taraftan da bu proje dosyalarını ve resim dosyalarını alarak taşıma işlemini yapabiliriz. Birinci aşama, proje dosyası bizde yok. HMI'dan çekmek istiyoruz. Hyper-V'yi açtık. Yeni bir proje açtık. HMI cihazından indir diyoruz. Şifresini biliyorsak veya şifrelendiyse şifre giriyoruz. Şifrelenmediyse boş olarak seçiyoruz. Şifreyi nereden vermiştik yüklerken? Şu kısımda proje alma şifresi girilmemiş ise direkt bu şekilde boş geçerek proje dosyasını HMI'den istiyoruz. Bunun için USB kablomuz şu an HMI'mize bağlı. Nereye kaydedeceğim diyor. Biz masa üstünde hazırladığımız şöyle boş bir klasöre kaydet diyorum. Şu an peki bunu ne isim veriyor diyor. HMI ismini verdim. HMI ve kaydettim. Gidip bakalım gerçekten indirmiş mi, neler indirmiş. Gördüğünüz gibi birçok dosya indirmiş. Proje dosyamız HMI IPR oldu. Bir de EMCO HMI USB resimleri RCC uzantılı dosyamızı oluşturdu. Diğerleri artık resimler vesaire de ek klasörler de var. Bir de zip dosyası olarak da bunları vermiş bize. Bizim için iki dosyayı flash belleğe aktarmamız yeterli. Proje dosyamız bir de RCC uzantılı dosyamız. Bu QRC uzantılı dosyamız ise projeyi bilgisayarda açmak istersek bize gerekli olacak. Şimdi flash belleğimi bilgisayarıma takıyorum. Birlikte bakacağız. Formatladım aynı zamanda. FAT32 formatlı bir klasör vardı, sildim. Boşalttım tamamen, şu an flash belleğim boş görüyorsunuz. Şimdi burada öncelikle bir klasör açmam gerekiyor. Klasöre de iki özel isimden birini vermem gerekiyor. Ya EMCO ya da prop ismini vermeliyim. Ben EMCO'yu tercih ettim. Burada iki tane dosyadan bahsetmiştik. Biri proje dosyamızdı. Bir de resimlerin saklandığı RCC dosyası. Bu ikisini kopyalıyorum ve götürüp USB'de flash bellekte hazırladığım EMCO klasörün içine kopyalıyorum. Ana dizine değil, bakın EMCO klasörün içine kopyalıyorum. Şimdi bu proje dosyalarını bulunduğu flash belleği USB portuna takarak HMI'yi yüklemeyi gerçekleştireceğim. Ancak önceden boş bir sayfa yükleyelim ki ya da firmware'ini güncelleyelim ki tamamen boş olduğundan emin olalım. Yüklendiğini anlayabilelim. Şuradan firmware güncelleştir diyorum. Eski bir firmware yükleyelim ya da şu anki firmware yükleyelim. Böylece fabrika ayarlarına dönmüş olsun. Yani başlangıcı dönmüş olsun HMI'miz. Evet, şu an firmware güncellemesi gerçekleştirilmiş oldu. Bir siyah ekran üzerinde 4 adet buton bizi karşılıyor. HMI'min enerjisini kesiyorum. USB belleğimi HMI'nin arkasındaki porta, USB host portuna takıyorum ve HMI'min enerjisini tekrar veriyorum. Açılırken proje dosyalarını yüklemesi gerekir. Evet, flash drive'ı buldum, sürücüyü buldum diyor. USB belleği yükleme işlemini gerçekleştirdim diyor. Ve proje dosyamızın karşımıza gelmesi gerekir. Bu birinci yöntemi de çekerek. Burada da aynısını yapsaydık, yani bir proje dosyamızı kaydettikten sonra aynı şekilde bir IPR dosyası, bir de RCC dosyası oluşturacaktı bize. Bu ikisini flash belleğe kopyalamamız, USB belleğe kopyalamamız yeterli klasör içine. Aynı zamanda bir firmware güncellemesi yapmak istiyorsak bu firmware dosyasını bizim internet sitemizden son firmware'imizi bulup buradan dosyalar bölümünden indirip onu da ana klasöre yerleştirirsek firmware güncellememizi de yapacaktır. Ve kaydedeyim yine buraya, gördüğümüz klasöre. Gidip açalım klasörde. Bakın firmware'imizi aldı. Buraya ayıkla diyorum. Zip dosyası olarak geldi. Firmware dosyam geldi. Şimdi bunu kopyalıyorum ve yine USB belleğimin ana klasörüne yükleyeceğim.
Flash belleğim açıldı. Şu şekilde EMCO klasörü ve içinde 2 adet dosyamız var. Ana klasöre ise firmware güncelleme dosyasını kopyalıyorum. Bu durumda önce firmware güncelleyecek, daha sonra proje dosyamı yükleyecek. Yine bunu yapıp yapmadığını anlamak için isterseniz önceki bir firmware'e dönelim. 4.8.9'a dönüyorum. Sağlamasını yapmış olalım. Evet, önceki bir firmware'e döndük. Enerjisini kestik HMI'mızın. Şimdi yine flash belleğimizi taktık. Bu defa içinde firmware güncelleme dosyamız da var. Enerjimizi verdik. Flash disk bulundu. Firmware güncelleme bin dosyası açıldı, çalıştırıldı, güncellendi. Proje dosyası da güncellendi yazıyor. Böylece hem firmware'ı hem de proje dosyasını güncellemiş olduk. Evet, gördüğünüz gibi. Umarım bu çalışma işinize yarar. Bir sonraki çalışmada tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.